Yani ne yapacak? Örs çekiç. Bilirsin. Yani sonuçta örs sabit. Çekişte sürekli vuracak, dövecek. Neyle? İşte havadan bombardımanı yapacak. Yakın havadan işte A-10'ları, taarruz helikopterini kullanacak. Kara unsurları da ilerlemeye çalışacak. Şimdi İsrail'in uçaklarına atmış olduğu bombalar 18 bin tonu geçti. Yani Hiroşima'ya atılan atom bombasını geçti. Yani bir atom bombasından fazla büyük bir güç bu. Çok değerli de. Diğer alanlarla karşılaştırıldığı zaman, zenginliği hesaba katıldığı zaman. Ama bunu ne yapacak biliyor musun? Burada bu ölen bebelerin geleceğini alıyor ya elinden. Doğacakların geleceğini de elinden alacak. Çünkü bu zenginlik Filistin'in geleceği demek. Evet. 40 bin Hamaslı'ya karşı 120 bin İsrail askerine ihtiyaç var. 1'e 3 üstünlük sağlamak zorunda. Ama bu askerlerin hepsinin meskun muhal olduğu için nitelikli askerler olması lazım. İsrail'in de 120 bin tane nitelikli asker yok ki. Filistin topraklarında İsrail ordusunun ilerleyişi GZT Haber Merkezi'nde bilgisayarımızı açtığımız her günün sabahında bir adım daha ileri gidiyor. Sokaklardaki bu sürece meskun mahal deniyor. Ancak bu meskun mahal bildiklerimizden biraz farklı. Bu farkı Hamas'ın kabiliyetleri ve tünelleri belirliyor. Şimdi konunun uzmanı Abdullah Ar'la harita üzerinden adım adım yaptığımız analizi izleyeceksiniz. Röportaj esnasında İsrail'in operasyonel tercihlerini bir bir inceledik ve bu incelemeyi yaparken Hamas'ın da fırsat operasyonlarını değerlendirdik. Bu arada bir de küçük çağrımız olacak. GZT olarak yaptığımız bu açıklayıcı gazetecilik faaliyetinin sürmesi için sizlerin de kanala abone olarak destekte bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca videoya yorum bırakmayı da unutmayın. Şimdi haritanın başına geçelim ve sokak ya da şehir savaşı da diyebileceğimiz hareketliliğin cephelerini konuşalım. Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Doğukan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim. Bugün aslında İsrail'in kara operasyonuna dair en merak edilen alt başlıklardan biri Meskun Mahal operasyonu ile alakalı konuşacağız. Tabii önümüzde bir harita açık. Bu harita üzerinden adım adım konuşalım istiyorum ki çünkü çok biz de işin yabancısı olduğumuz için bu konuda biraz daha saha bilgisine ve saha bakışına, askeri anlamda bakışa ihtiyacımız var. Güvenlik uzmanı Abdullah Ar konuğumuz diyerek hoş geldiniz diyerek. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında ilk konumuz şu olacak. Benim dikkatimi çeken diğer meskun mahallerden biraz daha farklı olarak bölgeye dair bir ipucunun olması, dar bir alanın bizi karşılıyor oluşu. Dar olmasının hem savunma anlamında hem de atak anlamında avantajı ve dezavantajı var mı? Askeri anlamda. Şimdi İsrail bunu bir avantaja çevirmeye çalıştı. İlk kara harekatı ile ilgili emareleri nerede gördük? Şu bölgede gördük. Burada geçen hafta pazar günü burada bir deneme yaptı. Evet. Burada 10 civarında tankını bıraktığı yerel kaynaklardan teyitsiz olarak söylendi. Neden bıraktı? Öngörmüş müdür sizce ya da? Başaramadı. Başaramadı. Yani denedi. Yani Hamas'ın kabiliyetlerini test etti. Kendi kabiliyetlerini test etti. Kendi ordusunu da test ediyor bu arada. Yani kendi ordusunun kabiliyetini test ediyor. Bunun gecesinde buraya yaptı. Burada bırakmadığı söylendi ama alıp götürdü kendi şeyini. Orada da istediği gibi başarı elde edemedi. Şimdi buradaki bu etkiyi gördükten sonra buradan gördük. Buradan bir tam kuzey doğu ucundan buradan bir zorlama yaptı. O ağır bombardımanlardan sonra hatta o ağır bombardımanların yakın hava desteğine bürünmüş haliyle. Yani neleri kullandı onları söyleyelim. A-10'ları kullanmaya çalıştı. A-10 Thunderbolt yani bunlar çok geniş kanatları var o uçakların. Tank avcısı diye geçiyor. 300 metrenin altına iniyor. Nokta atışı yapabiliyor ve yani yakın destek sağlıyor. Yani karadan girenlere karşı. Ne yaptı burada o uçaklar bombardıman sırasında? Şimdi hatırlar mısın o hani flare ateş toplarının atıldığı bir şey vardı. Evet. Şu o fileleri alçak irtifaya inenler atıyor. Neden? Çünkü Hamas'ın elinde alçak irtifa hava savunma füze sistemleri olduğunu biliyorlar. Ona bağlı olarak şaşırtma yapmak adına bunlar sürekli o görevini yaparken file yaratıyorlar ki işte olası bir şey kullanılmasına karşı şaşırtma yapsın veya kendilerini maske edesin, örtsün. Şimdi diğer tarafıyla taarruz helikopterleri kullandığını görüyoruz. Hatta birilerinin düşürüldüğü falan söylendi. Bunlar tabii taraflar gizliyorlar. Şimdi burayı denedi. Burada ne yaptı? Bir kere şöyle bir şey var. Zırhlı kollarla giriyor. Zırhlı kollarla giriyor. Şimdi ne derece doğru? Bu aslında birazcık da şeye karşılık geliyor. Kendi içinde yaşamış olduğu güvensizliğe karşılık geliyor. Çünkü normalde bu harekatı neyle yapması lazım? Ağır bombardıman yaptı, doğru. Ama meskun hale giriyorsun. Sen neyle girmen lazım? Namluya girmen lazım. Bunu şu ana kadar yapmadı.
Bak hala yapmadı. Namlu görüyoruz ellerinde İsrail askerlerin intikallerini görüyoruz. Ama bina operasyonlarını hala görmüyoruz. Bak çok dikkat çekici bir şey bu. Hala binalara girmeyle ilgili tereddüt var. Sadece zırhlı birlikler ne yapıyor? Pozisyon almaya çalışıyor. Pozisyon almaya çalıştığı en önemli yer neresi? Şurası değil mi? Şu hat. Şurada bir duvar oluşturmaya çalışıyor. Maksat ne? Güney ile kuzey arasındaki bağı kopartmak. Bir kere yani bütün insanları burayı insansızlaştırıp burada kalanları da imha olmaları ile ilgili diplomatik gerekçeler üretmesini de sağlıyor buna. Şimdi burayı elinden geldiği kadar insansızlaştıracak. Ve burada Hamas'la o hesaplaşacak. Bu iddialı cümleyi kuruyor. Şimdi burada biz buna ne diyelim? Bir tampon alan diyelim, bir duvar diyelim. Ama aslında bu bir örs. Örs yapıyor, örs kuruyor burada. Nasıl kuruyor bu örsü? Yani burada örs kurmaya çalışıyor. Amacı ne? Buradan yani kuzeyden yapacağı süpürme harekatı, temizlik harekatı için burada bir duvar oluşturuyor. Yani ne yapacak? Örs çekiç. Bilirsin. Yani sonuçta örs sabit. Çekişte sürekli vuracak, dövecek. Neyle? İşte havadan bombardımanı yapacak. Yakın havadan işte A-10'ları, taarruz helikopterini kullanacak. Kara unsurları da ilerlemeye çalışacak. Ama bu çok ilginç bir şey. Bu alan hakimiyetiyle ilgili bir fotoğraf. Senin buradaki derdin meselen sadece alan hakimiyeti elde etmek değil ki. Senin derdin bu alanı ve bu alan altını temizlemek. Evet. Buna daha gelişmediğini görüyoruz. Bu çok ilginç. Şimdi amaç ne? Ben şöyle okuyorum açıkçası. Şimdi burayı, Kuzey Gazze'yi tamamıyla Gazze'den kopartıp Filistin'den elinden alıp ilhak etme derdim var. İlhak ederse ne olacak? Şurada yaklaşık 20 mil açıklarda Gaza Marin. Bir ve hemen tam sınırda. İki tartışmalı biraz. Ama bu sadece burasının üzerinden konuşuyorum. Burada rezervin değerini bilmiyoruz ama 1.2 trilyon fit küp. Yabancı bir kaynakta öyle yazıyordu. Şimdi burayı İsrail'e katmış olacak. Bu belki İsrail için ekonomik anlamda çok değerli değil. Çok değerli de diğer alanlarla karşılaştırıldığı zaman, zenginliği hesaba katıldığı zaman. Ama bunu ne yapacak biliyor musun? Burada bu ölen bebelerin geleceğini alıyor ya elinden. Doğacakların geleceğini de elinden alacak. Çünkü bu zenginlik Filistin'in geleceği de. Bunu böyle bir niyeti var. Ben bunu seziyorum açıkçası. Şimdi bunu yapabilir mi? Uluslararası kamuoyu buna ne kadar izin verir? Kendisi ne kadar hazmedebilir? Bunu bilmiyorum. Bu niyeti gizliyorlar zaten. Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail tarafı da bizim kesinlikle Gazze'yi ilhak etmek, ele geçirmek gibi bir derdimiz yok. Şimdi diyorlar. Ama ilk günde Netanyahu hayır diyordu, ele geçireceğiz. İsrail'e kaçacağız. Bunu söylüyordu. Hatta aynı Batı Şeria'da uyguladığı gibi örneğin ne var? Verilerini yakalamıştım, yanında getirmedim. Ukrayna Savaşı'ndan kaçan Yahudiler var. Evet. Onları getirip buraya yerleştirebilir mi? Yerleştirebilir. Çünkü 3 kat artmış. Yani önceden gelenler bir birimken şimdi Ukrayna Savaşı ile beraber 3 katı gelmeye başlamış. Şimdi onları nereye koyacak? Buraya koymaya kalkabilir mi? Faraziye bu. Evet. Ama kalkabilir. Çünkü İsrail'in 3'te biri yani 10 milyonluk İsrail 3'te biri Rusya ve Ukrayna'dan gelen Yahudiler. Şimdi böyle olunca bir de böyle bir mesele olunca iş başka tarafa gidiveriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi meskun hale geldik. Şimdi burada böyle bir örs oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi buradan nedir hocam? Mesela nasıl gözümüze canlı? Ya şimdi bu hala tartışmalı. İsrail ben yaptım diyor ama ben bunu öngörmüyorum. Bu çok iddialı bir cümle. Çünkü bu örsü gerçek anlamda yapabilmeniz için bu alandaki bütün binaları aramış olmanız gerekiyor. Burada da belki ne demiştik? Toplam 500 bin civarında kabaca bina var. Yani konut var, iş yeri var. 500 binin ne kadarı buradadır? Haritaya bakarak 10'da biri buradadır. Yani 50 bini buradadır diyelim. Değil mi? 50 bin tane binayı aradı mı İsrail? Hayır aramadı. Sadece burada yolları, kavşaklıkları kontrol etti. Buralarda zırhlı unsurlarla beraber bir takım muharebe mevzileri oluşturdu ve burada yolları, kavşakları ve kritik noktaları tutuyor. Ama şimdi burada bir soru soracağız. Buna Hamas ne yapacak? Hamas'ın buradaki
İsrail varlığını tırtıklama konusundaki kabiliyetini göreceğiz. Hamas bak yapıyorum diyor. Her gün o da görüntü paylaşıyor. İşte tankın arkada av cisimleri çıkıyor. İşte Yasin 105'i atıyor. İşte vuruyor filan. İşte bir sürü tank zayiatı var. İşte İsrail tarafı açıkladı. 400'den fazla zayiatımız var. O görüntüyü nasıl diyorsunuz? Bir tankın çevresine, İsrail tankın çevresine bir Hamas'ın yaklaşması, hatta bomba koyması ya da uzaktan vurması sahada nasıl bir etkisi Ya oluyor? şimdi işte Mescid-i Mahal'in böyle bir özelliği var. Aslında normalde İsrail tanklarının benim takip ettiğim bu Markeva dünyadan gelişmiş tanklarından bir tanesi. En yeni nesil tanklardan bir tanesi. Ölü bölgesi, yani tankların normalde ölü bölgesi vardır. Yani o ölü bölgeye giren tankın dibine kadar gelir ve hiç görünmeden tankın üzerine işte mazgalı açıksa, kapaklar açıksa içeri el bombası atabilir, patlayıcı atabilir veya tankın işte paletine bir şey sıkıştırabilir. Pek çok şey yapabilir. Evet. Normal ama İsrail tanklarının ölü bölgeleri çok indirgenmişti. Ama Hamas'ın ölü bölgesine girdiğini görüyoruz. Evet. Neden? Mescid-i Mahal'in avantajı işte bu. Yani tank Mescid-i Mahal'in içerisine girince keşif, gözetleme kabiliyetleri sınırlanıyor. En başta biraz önce söylemiştim. Şimdi onu kullanıp cesareti de varsa, atılganlığı da varsa oradan hemen giriyor. İşte oraya mazgaldan veya işte kapağından el bombasını bırakıyor, patlayıcı görüyor veya mazgallarını işte çamura sıvayıp orada bir kör etme veya bir etki ortaya koyabiliyor. Tabii bu savaşın taktiksel fotoğrafı. Büyük fotoğrafı etkiler mi? Çoğalırsa etkiler. Yani bundan bir tane görmek işin hamasına denk gelir. Ama 1000 tane bir ne diyelim operasyonel başarıya karşılık gelir mi? Veya stratejik bir başarıya karşılık gelir mi? Böyle bir fotoğraf yok. Peki sadece stratejiyi nasıl tanımlayabiliriz? Havadan şu an gördüğümüz İsrail havadan vuruyor, sonrasında tanklı birliklerle giriyor. Şimdi havadan vurması, uçaklarla vurması genel destek. Genel imha. Nedir genel baskı. O binaları yıkıyor. Orada işte Hamas'ın tünellerine zarar vermeye çalışıyor. Hamas'a zarar vermeye çalışıyor. Ama temeldeki kime zarar veriyor? Sivillere, masumlara zarar veriyor. Yani şu ana kadar 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. 25-26 bin insan da yaralandı. Şimdi ama bu başka bir şey var burada. Onu vurgulayalım istersen. Hep atom bombası. İşte Hiroşima'ya atılan ne kadardı? 18 kilotondu değil mi? Evet. Şimdi İsrail'in uçaklarına atmış olduğu bombalar 18 bin tonu geçti. Hiroşima'ya atılan atom bombasını geçti. Yani bir atom bombasından fazla büyük bir güç bu. Ama bir de karadan attıkları var. Onlar belki bundan çok daha fazla. Bunu dahil etmiyoruz. Bunu bilmiyoruz sayısını. Yani belki yüz binlerce mermi attı. Şimdi buna da bir atom bombası diyelim. 2 atom bombası atmış oldu. Ama bir şey söyleyeceğim burada. En acı tarafı ne biliyor musun? Atılan Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalarda insanlar bir kere öldüler. Doğukan. Burada insanlar binlerce kere öldüler. Bakın 2,3 milyon insan korkunç bir savaş travmasıyla yaşıyor şu an. Ve bütün hayatlarına damgasını vuracak. Yani buradaki bu nasıl bir şey biliyor musun bu? Ben 2. Dünya Savaşı'nın kitaplarında okumuştum. Şimdi adam bir koruganın içerisinde, bir sığınağın içerisinde yukarıdan bombardıman yapıyor. Bombardımanda hayatını kaybetme imkanı yok. Ama bombardımanın o üretmiş olduğu baskı, o ses, o gümbürtü, işte mevzisindeki toz toprak düşmesi filan onda o kadar büyük bir travmaya sebebiyet veriyor ki şuurunu kaybediyor, bilincini kaybediyor ve mevzisinden çıkıp bombaların üzerine doğru koşuyor. Bak Gazze'nin yaşamış olduğu bunun çok daha ağırı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz bu eğitimli asker. Şuurunu yitiriyor, bilincini yitiriyor. Bu masumlar ne yapacaklar? İsrail bir aydır bu insanlara bu zulmü yapıyor. Bu insanlar bir kere değil 1000 kere ölüyorlar. Her bombada bir kere. Yani çünkü ölüme empati yapmak zorunda kalıyorsun. Her an ölümü düşünen ve belli bir süreden sonra ne diyor? Bu işte travmanın doruk noktası. Biz artık ölümden korkmuyoruz diyor. Evet. Kanıksadık diyor. Hani o rap çocuk vardı ya hatırlar mısın? Evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Rap yapmış. Ben artık ölümden korkmuyorum. Bu travmanın doruk noktası. Bu bambaşka bir şey bu. Buraya bu çok büyük asıl insanlık suçu. Katliamlar evet büyük bir insanlık suçu ama asıl insanlık suçu bu. Sen bir insanı 1000 kere nasıl öldürürsün ya? Masum çocukları nasıl öldürürsün? Bu nasıl bir vicdan? Bu açıdan bakılması gerekiyor. Yani şu turuncu bölgede aslında konut yapısı olursa çok yoğun bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi buraya girmeyle ilgili bak ne yaptı? Bak şuradan girdi değil mi? Evet. Şuradan girdi. Bak şöyle bir girmesi var. Değil mi? Burası 7 kilometre. Değil mi? Evet. Şimdi burada da Mescid-i Mahal yoğun. Burada Mescid-i Mahal'in az olduğu yerlerde bir kuşatma icra etmeye çalışıyor. Buradan girdi. Çok da başarılı olamadı biliyorsun. Yıktı burasını. Şurayı yıktı biliyorsun. İlk girdiği yer burasıydı. Ama
çıktı, girdi. En sonunda tutundu, öyle gözüküyor. Burada da bir girmesi var. Burada da bir şey oluşturuyor. Şimdi bununla beraber meskun mahalle girişmesine dair emareler var. Asıl mesele biraz burası aslında. Bizim çok Yani farklı şeylerle karşılaşabiliriz. yani burada her şey olacak şimdi. Burası Mesela? da usul götürülür alan. Yani şimdi bak söyledim. Hamaset yapamam. O ölümcül gücün yani ne kullandı? MK-84 kullandı. MK-83 kullandı. Yani 2000 librelik. 1000 librelik son derece etkili bombalar kullandı. M117 kullandı. Yani yıkım bombası diyorlar ona. O çünkü yerin altında patlıyor. Yani binanın içerisine giriyor. Binanın yani bir geciktirici fünyesi var. İçine girdikten sonra patlıyor. Toprağın altına giriyor. Toprağın altına girdikten sonra patlıyor. Sonra nüfuz edici diğer bombalar var. Bu bombalardan kullandı. Yani yanlış söylemek istemem. MK-28, 57 gibi tipler var. Bunları kullandı. Bunlar tünelleri imha etmek için korkunç bombalar kullandı. Ve yani binlerce kullandı. Yani şu 18 kiloton 18.000 bombaya karşılık geliyor kabaca. En büyüğünden. Şimdi bunları kullandı. Bunların burada Hamas üzerinde ortaya koymuş olduğu etki hala kocaman bir meçhul. Evet. Bu meçhul. Hamas şimdi paylaşmış olduğu görüntülerle ben bunları yaptım diyor. Bunları yaptım dediği eylemlerin askeri terminolojik karşılığı ne? Taktiksel seviye. Yani şimdi ne diyelim? Şimdi bir ferdi seviye var. Bunun üstünde bir taktiksel seviye var. Bunun üstünde operasyonel seviye var. Bunun üstünde stratejik seviye var. Yani etkileri de ona göre. Şu an ortaya koymuş olduğu etki taktiksel. Bir operasyonel etki veya bir stratejik etki görmüyor. Şu an taktiksel anlamda bir direnişi var, mukavemeti var Hamas'ın. Operasyonel nasıl çevirebilir? Ne yaparsın? Zamana yayabilirse, yani bu ortaya koymuş olduğu zamana yayabilirse, etkisini genişletebilirse. Şimdi yani burada fırsat eylemleri yapıyor. Şimdi bu fırsat eylemlerinin sayısını arttırabilir mi? Bunu zamana yayabilir mi? İsrail ordusunu yorabilir mi? Zayiatını arttırabilir mi? Bu zayiatın artması İsrail kamuoyunu, İsrail karar vericilerini ve İsrail ordu karar vericilerini biz çok ağır zayiatlar vermeye başladık. Bu taktik Hamas'a sökmüyor. Ve biz artık barış masasına oturalım gibi bir takım sonuçlar doğurabilir mi? Çünkü burada sonuçta bu mukavemet harekatı. Bu bir kendi içerisinde bir gayri nizami harp. Şimdi Hamas'ın böyle bir doktrinsel denge arayışı var. Bu kolay mı? Hayır, bu kolay değil. Bak söylüyorum. Yani şimdi çıkalım edebiyat yapalım. Hayır, burada insan kanı üzerine edebiyat yapılmaz. İnsan kanı üzerine hamaset yapılmaz. Burada Hamas içinde çok zor bir fotoğraf var. İsrail içinde zor bir fotoğraf var. Şimdi bunun sonucu zamana yayılırsa, İsrail'in zayiatları artarsa, tank kayıpları başta olmak üzere teknolojik anlamda o çok güvendiği zırhlı unsurlarda kayıpları artarsa iş başka yere gidebilir. Şimdi buradaki oluşum bölgedeki ülkeleri hareketlendirirse, buradaki demografik hareketlilik ülkeleri rahatsız ederse, buradaki oluşum başta Batı dünyası için büyük riskler üretmeye başlarsa iş başka yere gider. Şimdi ama bunun daha erken evresindeyiz. Evet. Daha yani en başındayız. Bu kara harekatı denilen şey başlayalı işte 10 gün oldu, 12 gün oldu. Ve aslında yoğun bölgelere henüz daha gelinmedi. Hayır, yoğun bölgelere şu an girmedi. Belki de girmek istemiyor. Girildi diyelim. Bu senaryodan bahsedersek nasıl bir ilerleyişin İsrail'in yapması gerekir? Nasıl bir ilerlemesi lazım? Ya bu bir kere biraz önce bir cümle kurdum. Tekrar söyleyeyim. İyi olur, oturur yerine. Şimdi burası çok zor. Yani düzenli bir ordu için çok zor. Özel unsurlar için çok zor. Yani neden? Çünkü meskun mahal denilen şey ölüm muhakkak alanlar demek. Bastığınız yerde her an bir patlayıcı olabilir. Yandan bir el bombası, bir EYP yiyebilirsiniz. Bir keskin nişancı atışıyla, bir tank savar atışıyla, bir işte 60'lık havan atışıyla her an karşı karşıya kalabilirsiniz. Benim hasmımın yoktu diye yerde bir anda bir hasım çıkıp sana 2 tane atıp seni 2 tane askerini devirip oradan kaybolabilir. Hiçbir şey yapamayabilirsin. Anlık rastlantı temasları, fırsat eylemleriyle karşı karşıya kalabilirsin. Baskın yiyebilirsin. Pusu yiyebilirsin. Tüneller üzerinden sana karşı bir etki ortaya koy. Her şey olabilir. Yani toprağın altından ve üstünden sayısız eylem çeşidiyle karşı karşıya kalabilirsin. Bunları nasıl engelleyeceksin? Nasıl bu alanı bunlara rağmen temizleyeceksin ve bina o kadar çok ki. Evet. Yani bina, şimdi bir cümle kurdum. Şimdi şöyle bir şey var. 40.000 Hamaslı'ya karşı
120 bin İsrail askerine ihtiyaç var. 1'e 3 üstünlük sağlamak zorunda. Ama bu askerin hepsinin meskun muhari olduğu için nitelikli askerler olması lazım. İsrail'in de 120 bin tane nitelikli asker yok ki. Zaten ordusu 165 bin kişiydi. 350 bin yedek kaldı. 350 bin yedek zaten hepsi acemi. Ordusu da konvansiyonel ordu. Yani bunların içerisinde piyadesi var, tankçısı var, topçusu var, levazım var, orduratım var. Yani hepsi muharip değil. Şimdi muharip olanların hepsinde özel, yani meskun muharip bilmesi lazım. Bilmediği için, sayısı yetmediği için zaten tanklarla giriyor. Yani böyle olunca iş İsrail için de pek çok açmazı beraberinde getiriyor. Ama söylüyorum bak tekrar. Bu her şey Hamas'ın ortaya koyacağı kabiliyet ve kapasiteye ve etkiye bağlı olan bir şey. Şimdi biz bunu kestiremiyoruz. Evet. 40 bin adam var, tünellerim var. Bunun şovu güzel. Ama bombardımanlardan sonra geriye ne kaldı ve ne kadar etki ortaya koyabilecek? Şimdi Hamas'ın yani ne kadar zayiat verdiğini, bu zayiatın Hamas'ın moral ve motivasyonunu ne kadar etkilediğini bilmiyoruz ki. Bir de Hamas yalnız kaldı biliyorsun, satıldı. Evet. Şimdi bir de o tarafı var. Yani İsmail Haniye nereye gitti? Koştur ayın 31 Ekim'de İran'a gitti. Geldi, telefonla görüştü. Ondan sonra tekrar gitti. Şimdi burada yani işte hani dedik ya en baştan. Lafın tamamında deliye söyler, tamamında söylemeyelim yani burada. Evet. Peki ondan sonra bize saldırıyorlar. Evet. Gerçekçi konuştuğumuz için. Hamas'ın karşılaştırmazlığı biraz öyle ama şunu da parantez açmak isterim. Çok da merak edilen, keskin nişancı hem böyle savaş dönemlerinden de merak edilen bir şey. Meskun muharebe için de ayrı bir önemi var. Şimdi askeri anlamda baktığımızda hani keskin nişancı saldırısı bu içerideki bölgelerde özellikle yıkıntı olacağını biliyoruz. Doğru. Hava bombardımanından sonra. Ne gibi riskler taşıyor? Hem İsrail tarafı için Hamas bunu nasıl kullanabilir bir keskin nişancı? Şimdi ben askeri terminolojiye ben sokmuş olayım. Yani ben bunu hani hem kendi yaşamış olduğum mücadele alanlarında gördüm hem de takip ettiğim, gittiğim alanlarda gördüm. Bir hedef değersizleştirme kavramı sokayım literatüre. Hedef değersizleştirme. Şimdi 10 kişilik bir Hamas grubu İsrail'in bütün hışmını, o uçaklardan atacağı bombaları üzerine çeken bir değerli nitelikli hedeftir. Ama elinde bir tane keskin nişancı tüfeği olan, SVD olan, yani kanası olan veya işte başka işte İran menşeli, Kore menşeli, Rus menşeli, Çin menşeli bir keskin nişancı tüfeği olan bir tek adam. Değersiz bir hedeftir değil mi? Şimdi yıkıntılar içerisinde eğer silahını ve kendisini de gizlemeyi başarabilmişse İsrail'in askerleri zaman içerisinde ne yapacaklar? Orada bekleyecekler. Bir şey olmadı. Ne yapacaklar? O bir şey olmayışla beraber gevşeyecekler. Sürekli 24 saat içerisinde tankın içerisinde oturamazsın ki. Şimdi o da sabırla bekledi. Neyin içerisinde bekledi? İsrail'in vurmuş olduğu, yıkmış olduğu bir binanın içerisinde bekledi sabırla. Ne kadar? Belki günlerce. Değil mi? Bekledi ve gün geldi. O yorgun, bıkkın, aman artık bir şey olmuyor diyen İsrail askerini namusun ucunda görebilecek bir fırsatı yakaladı. Attı ve oradan sürünerek sıyrıldı. İsrail baktı, bir tane mermi geldi, bir tane askere gitti. Şimdi bu tür eylemler artabilir mi? Çoğalabilir mi? Çoğalırsa İsrail çok yorulur burada ve çaresizleşir. Yani sadece mesele yorulmak meselesi değil, çare üretemeyebilir. Yani kendisini değersizleştirmiş bir kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik avcı timleri, fırsat timleri bu tür fırsat atışları yakalayıp uzak mesafeden yani sonuçta yani iyi bir keskin nişancı 600 metreden tak diye vurur yani. Tamam eğer tüfeği de iyi sıfırlanmışsa filan tabii yani. Çünkü bir de mücadele alanlarında sağa sola çarpmış olduğu için sıfırlanmaları filan da bozulur. Böyle bir sürü savaşın kendine özgü denklemi var. Buralardan İsrail askerini asları yüzünden pahalıya gelen bir harekata zorlayabilir. Ve buradan işte o doktrin üstünlüğüyle veya doktrin dengesiyle beraber İsrail'i Hamaslı bir çözüme zorlayabilir. En önemli soru bu bence. Peki keskin nişancıdan ikinci tarafta bir Hamas'ın yine elindeki güç. Tüneller hep konuşuyoruz. Tünel haritaları, tünel ağı. İsrail'de çekincisi. Doğukan bak ben bir şey söyleyeyim. Tünelleri evet çok pompaladılar ama ben hep şunu düşündüm. Ben kendim yani yaptığım için ben tünele sıkışmak istemem. Evet tüneli kullanabilirim. Kullanmak isterim. Avantajlarından istifade ederim ama ben tünelde bir muharebeyi kabul etmem. Çünkü bu yani bir kere çıkışı yoksa bitiş demektir bu. Şimdi o yüzden yani sadece meseleyi tünel üzerinden konuşmayalım. Bu yıkıntılar üzerinden, bu doğal mevziler üzerinden ve bu doğal mevzileri
tünellerin nasıl destekleyeceği üzerinden ve Hamas'ın diğer kabiliyetleri üzerinden konuşalım. Örneğin, şimdi geçen bir görüntü vardı. Demir kubbe sapıttı mı? Evet. Demir kubbe füzeleri nereye düştü? Tel Aviv'e düştü. Demir kubbe ne için? Füzeler için. İsrail'in, Hamas'ın atmış olduğu füzeler için. Ama Hamas dedi ki ben artık havan kullanmaya başladım. Şimdi soru şu. Demir kubbe havanlarda etkili olmuyor. Çünkü havanlarda etkili olması için Amerika'nın kullanmış olduğu Panax denilen bir takım kendine özgü sistemler var. O sistemleri kullanması lazım. O sistemlerde yani yeterli gelmeyebilir. Yani çok su götürür iş. Evet. Yani Hamas'ın kabiliyetleri. Bir de ben başka bir şey söylüyorum. Tabii bu biraz ironik. Onu bilmiyorum. Bunları düşünen Hamas, burayı düşünen Hamas, buranın dışında başka şeyler düşünmüş olabilir. Yani sorum şu. Hamas'ı sadece Gazze'nin altında tünellerde aramak mı gerekiyor? Başka yerlerde de aramak gerekiyor mu? Böyle bir planı var mı Hamas'ın? Benim aklıma geliyor. Evet. Yani bunları düşünen Hamas onu düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Ki uzun bir planlamanın sonucu operasyonu yaptığı. Ya şöyle Doğukan bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu iş bana neyi söylüyor biliyor musun? Hamas'ın o 7 Ekim saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1991 yani 2001 ve 2003 Afganistan ve Irak işgallerinden beri süregelen istilaların, vekaletler savaşının ve iç savaşların üretmiş olduğu tecrübe burada ete kemiğe bürünmüş. Bu tecrübe, akıl, pratik, planlama sadece Hamas'a ait değil. Bak söylüyorum. Ben buradan bunu okuyorum. Bir yöntem, metot aslında. Hocam başka bir şey var. Ya burada bak bu askeri kabiliyet sadece askeri anlamda, silah kabiliyet anlamda değil. Burada bir doktrin kabiliyeti var. Burada bir askeri akıl, vekaletler savaşının savaş aklı var burada. Bu savaş aklının bir kısmı Hamas'ta var. Ama bir kısmı Hamas'a verilmiş. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada soru o. Veren kim? Tamam mı? Şimdi bunun cevabını o yüzden zaten çok öfkeliler. Çünkü yani şimdi yanlış anlaşılıyor. Ben şimdi yani İsrail kendi içinde çöktü falan derken bu manada söylemiyorum. İsrail'in zayıf karnını birileri gördü, çok iyi kullandı. Ama bir diğer tarafıyla da İsrail'e çok büyük bir fırsat sundu. Onu söylüyorum. Evet, aslında bu süreç biraz bunu gösterecek. Fırsatı değerlendirmesi. Hocam oralara girdiğim zaman sopa yiyoruz ya. Evet, sizin için de karmaşık bir dönem. Hayır bak gerçekleri kıssalar da bağırsalar da gerçekleri konuşmak zorunda. En baştan beri gördüğümüz gerçek doğru çıktı mı? Evet. Çıktı. Daha çok doğru söyleyebileceğim vardı ama gemlemek zorunda kaldım kendimi. Evet. Çünkü yani insanların bunu ne yazık ki birilerinin kabul etme seviyesi çok düşük, birilerinin de anlama seviyesi çok düşük. Şimdi ben de buradan kendime bir ders çıkarttım. Her doğruyu her zaman konuşmayacaksın. Ama keşke dinlemiş olsalardı iklimler. Keşke dinlenmiş olsaydı bazı tuzaklara düşülmemiş olurdu. Evet. Çünkü burada bizim acımız, çaresizliğimiz, çaresiz kaldı değil mi? Yani o büyük bir insanlık dramı var. Ve çaresizliğin üretmiş olduğu öfke, aynı vekaletler savaşında olduğu gibi, insanlar kullanıldığı gibi bizim bu öfkemiz, acımız ve çaresizliğin de kullanıldığı. Kimler tarafından? Şeytanlar tarafından. Bunu da görelim lütfen. Evet. İlk günde aslında vurgulamıştınız yayınlarda. Yani vurguladık da sopayı yedik. Peki hocam tekrar buraya dönersek. Şimdi merak ettiğim şu, nasıl mahalleler karşılayacak İsrail güçlerini? Özellikle siz özel birimlerin gelebileceğini söylüyorsunuz. Nasıl özel birimler bu yoğun alana ya şimdi özel birim neyle karşılaşacak aslında saha anlamında? Şimdi bir kere meskun mahal operasyonlarını bilecek. Doktrin olarak bilecek. Şimdi burada ben paldırırken herkes hadi arkadaşlar gelin 120 tane işte özel nitelikli asker bulduk girin içeri. Birbirlerini vururlar. Şimdi burada neye ihtiyaç var? Şimdi emir komuta. Komuta kontrol ve koordinasyon. 3 tane kavram kullanıyor. Buna halel getirmeyecek sektörler oluşturması lazım. Tamam yani kabaca. Şimdi ben tabii bu binaları böyle bir... Şimdi sektör ne? Örneğin burası bir sektör oluşturabilir. Şurada bir sektör oluşturabilir. Burada bir sektör oluşturabilir. Bu hazmedebileceği kadar. Yani bunu ne belirler? Binaların yapısı belirler, coğrafi koşullar belirler, yollar belirler, kontrol ve koordinasyon noktaları belirler. Çünkü belirgin olması lazım. Şimdi temas noktalarını oluşturması lazım. Şimdi böyle sektörler oluşturması lazım ve bu sektörleri hazmede temizlemesi lazım. Normalde bunu yapması lazım. Buna girer mi? Girerse yıllar sürebilir. Çünkü ne dedik? En az 400 bin bina var. Şimdi 400 bin binayı, siz bir bina operasyonu, kabaca bir bina operasyonu
bir timle, bir özel kuvvet timiyle, 12 kişiyle kaç saatte yaparsınız? Uzun bir süreçten bahsediyorum. Hocam yani en az gerçekleştirmeyecek bir süreçten. yani tehdit yoksa en az bir saat. Eğer nitelikli yani riskleri minimize edecek şekilde bir şey yapacaksanız 3 saat. Belki bir binada bir gün takılacaksınız. Şimdi bu binlerce, on binlerce binanın olduğu bir alanda bu işi yapmak İsrail için çok yorucu, çok hırpalayıcı ve çok riskli. Buna girmeyebilir. Bir de binaların iki cepheli olduğu daha çok söyleniyor. Böyle bunun da bir etkisi olur mu? Mesela Nasıl tek yani? yönü değil, tek cephe değil de iki tarafa da bakan, kuzeye, güneye ya da doğuya, batıya bakan dairelerin olduğu Yani söyleniyor. evet, Bölgede. şimdi bak şöyle bir şey de olabilir. Bak ben sana aklıma geldikçe söyleyeyim. Şimdi Hamas'ın elinde neler var? Tandem destekli roketler var. Yani RPG-7'lerden veya işte diğer ülke versiyonlarından. Şimdi Hamas'ın elindeki bu roketler sadece tanklarda etkili değil. Aynı zamanda termobarik özelliği olduğu için binalarda da etkili. Şimdi İsrail'in bitimi kalktı bir binaya girdi. Hamas orayı yemledi, çekti üzerine. Oraya bir tane tandem atsa ne olur? Hiç de İsrail için iyi şeyler olmaz. Oraya gelen askerler için iyi olmaz. Çünkü böyle bir alan burası. Şimdi bu anlamda bakıldığında gerçekten çok su götürü var. Yani İsrail zayiat verebileceği alanlara girmemeyi tercih edebilir mi? Yani kuşatma buralarda kalabilir mi? Buralarda kuşatmanın bir anlamı var. Kuşatma ne yapacak? Kaynaklarından mahrum bırakarak onu şeye zorlayacak. Teslim olmaya zorlayacak. Mukavemetini düşürecek. Aç bırakacak. Susuz bırakacak. Yani böyle bir sürü kafasında şey kurguluyor olabilir. Bunları bilmiyoruz. Ama meskun mahalle girdiği zaman ve bu tabii Hamas'ın kabiliyetleriyle de ilgili. Yani bunu söylüyorum sürekli. Bütün bunların hepsi bir araya geldiği zaman burada pek çok bilinmezimiz var. Bu açıdan bakıldığı zaman biz hala teorik konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama eğer yani yapması gereken ne? Eğer burayı temizlemek istiyorsa buraları sektörler bölecek. Tamam mı? Arazinin yapısına göre, kontrol noktalarına, temas noktalarının pozisyonlarına göre ve buraları hazmedecek. Temizlediği zaman diyecek ki ben burayı kendime kattım ama başka bir soru daha var. Ne gibi? Toprağın üstünü temizlemiş olmanız, toprağın altını temizlemiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Temizlediğiniz yerde bir tünel ağzını atlamışsanız bu tünel ağzından 100 tane Hamaslı çıkıp senin arkandan vurabilir. Bir de böyle bir tarafı var bu işin. Yani bu anlamda sadece toprağın altı üstüyle değil, toprağın altındaki oluşumla da ilgilenmeniz gerekiyor. Aslında Ve yani sektörün arkadan kuşatılması da yani ayrı şimdi bir sen buradan girdin. Burayı temizledin, güzel. Tamam temizledik. Rapor verdik genel karargah, İsrail genel karargahına rapor verdiler. Burası temiz. Tamam temizledik. Havasını da attık. Bütün dünyayı yönettik. Burasına da girdik temizledik. Şimdi burada bir tünel ağzını atlamışsan. Şimdi İsrail tankları girdi. Nereye karşı mevzilenecekler? Buraya karşı. Tehditin olduğunu düşündükleri yere karşı mevzilenecekler. Şimdi buradaki askerler de idari takılmaya başlayacaklar. Şimdi buradan bir tane tünelden çok değil bak 3-5 tane eli silahlı adam çıksa, bir uyku veya bir gaflet anında buraya dalsa 50 tane adam temizleyebilirler. Yapabilir mi ya? Bu muharebe alanlarında vardır bu tür fotoğraflar. Yani ben Karabağ Savaşı'nda gördüm. Bir tane yarbayımız elindeki bir tane 40 milimetre bomba atarla hani o vardı ya Ermeni askerlerini dizmişler bile resmen. Onun başlangıcı nasıl biliyor musun? Bir rastlantı teması. Ve bir bomba atarla elinde görüyor sabahın köründe, hatta en baştan anlamıyor ya diyor bunlar bizimkiler. Anlıyor, onlardan önce uyanıyor. Elindeki 6 tane mermi atıyor. Ondan sonra kısaca kıyamet, bütün Ermeniler bir tane zayiat vermeden pert. Yani bu tür olaylar gelişebilir. Yani bunlar hepsi mücadele alanı, kendine özgü fotoğrafları, fırsat eylemleri, rastlantı temasları, iyi bir planlama, atılgan bir yaklaşım, yorgunluğu, bedbinliği, ölüm korkusunu, idare takılmayı gafil avlayabilir. Bunlar olabilir ama bunları daha görmedik. Evet. Bu bir de İsrail hareket tarzlarına bağlı olan şeyler. Şimdi İsrail bence şu an söylüyorum bak, bence büyük bir hata yapıyor. Hani belki bir şey biliyor. Benim bilmediğim bir şey biliyor ama ben şu an İsrail'in bütün bu belli kolunu sallayarak tangur tungur tanklarıyla, toplarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla işte zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı muharebe araçları girmesi bence Hamas'a büyük bir şans veriyor. Neyin şansını veriyor biliyor musun? Hedef arama bulma kolaylığı şansı veriyor. Yani ortalıkta elini kolunu sallayarak gezen İsrail tankları. Şimdi bunları avlamak, belki hepsini avlayamayabilirsin. Zaten hepsini avlaman gerekmiyor. 100 tane tank girdi, 10 tanesini avladığın zaman zaten çok büyük bir etki ortaya koymuş olursun. Yani 10 tane tankı götürmek ne demek yani? Dile kolay yani. Her baba yiğidin harcı değil o. Ama İsrail bu fırsatı sunuyor Hamas'a.
Niye sunuyor? Onun da gerekçesi var. Onu da söylemeye çalıştım. Çünkü bu yapmış olduğu harekatın altında korkunç bir korku var. O yüzden zaten bu kadar zalim davranıyor. Yani bunu da iyi okuyalım yani. Evet, peki burada şunu sorsak tekrardan. Keskin nişancı dedik, tüneller dedik. Bir de patlayıcı meselesi var, tuzaklama meselesi. Onlarla da çok sık karşılaşacak herhalde İsrail. Burada nasıl bir durumla evet, karşılaşacak? mayın meselesi. Mayın bu bir meselesi. Mayın bir İsrail askeri için nedir aslında onunla karşılaşmak? Ya şimdi o dobileri kullanıyorlar. Yani o hani zırhlı dozerleri kullanıyorlar biliyorsun. O zırhlı dozerler o dediklerinde kürümek için. Yani şimdi o tankların ilerlemesi için bir koridor açıyor. Evet. Koridor açıyor. Koridor açması yeterli mi? Bu anlamda muharebe mevziler oluşturmak için yeterli. Ama taktiksel hareketler için yeterli değil. Yani şimdi o tankın yani o yol üzerinde tutacaksan sorun değil ama o yol üzerinde tuttuğun zaman pasif bir fotoğraf ortaya koymaya başlıyorsun. Yani aktifken, yani inisiyatif sendeyken pasif durumda geçiyorsun ve Hamas'ın inisiyatif üretmesiyle ilgili fırsatlar üretmeye başlıyorsun. Çünkü muharebe alanında duran hedef imha olmuş sayılır. İmha edebilecek bir kabiliyet ve kapasite varsa. Şimdi buna dair fırsatı sunuyor. Bu fırsatı Hamas değerlendirebilir mi? Değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu zamana yayılır. Sayısı hele ki artarsa İsrail bu işten çok pahalı bir bedel ödeyebilir. Onun emareleri var. Bunu bilmiyoruz. Bak ihtiyatlı konuşuyoruz çünkü pek çok bilinmez oldu. Ama buna dair emareler kendisi göstermiş durumda. Şimdi yıktın. Evet. Bu yıkım Gazze'ler için ölüm olduğu ama senin için de ölüm olabilir. Bu da neye bağlı? Hamas'ın kabiliyetine bağlı. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Peki burada İsrail'in sonunda kabiliyetinden bahsedersek, şimdi Hamas'ın hani karşı ataklarını ya da savunmada yapacaklarını söyledik ama İsrail için işler olması gerektiği gibi giderse nasıl bir operasyon görürüz burada? Ya şimdi İsrail istediği gibi gider mi? Gider mi sence? Ya da gider mi? Onu da soralım. Yani şimdi ben İsrail'in hala bir gölge boksunda olduğunu düşünüyorum. Yani evet burada bir örs. Bu tarlalık alanlarda bir konvansiyonel varlık. Evet. Bunlar güzel cümleler. Kuşattık. Güzel cümle. Altında kuşattın mı? Bilmiyoruz. Bak rakam ne? Telefon yanında değil. İsrail ordu sözcüsü. 400'den fazla zayiatımız var. Bu çok büyük bir rakam. Ne demek 400 zayiat? Bu operasyon yani şu an günde 40 zayiatı var ortalama. Kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Yani belki daha fazla, belki gidiyor. Hatta geçen ne oldu biliyorsun değil mi? Bir İsrailli gazeteci bir İsrail morgunda üst üste yığılmış cesetler gördüğünü söylediği için tutuklandı. Evet. Şimdi bir gizlilik işi var. Bir propaganda işi var. Algıyı yönetmek zorunda. Şimdi İsrail halkı tabutlar gelmeye başladığı zaman ne yapacak? 1 değil, 2 değil, 3 değil. Ardı peşi sıra kesilmiyor. Mukavemet nasıl olacak? Şimdi Netanyahu'ya bir öfke var. Ama savaş hükümetine de bir tepki gelişmeye başladı. Çünkü İsrail evlatlarını kaybetmiş olacak. Ve bu tabut işi başka bir iş. Yani Amerika'nın en büyük korkusu ne? Amerikan bayrağına sarılmış bir C-17'ye konmuş bir tabutun Amerika'ya inmesi. Niye? Sarsıyor, hükümeti sarsıyor. Neyi? Sorgulama. İç kavgayı körüklüyor. Yani kırılganlık üretiyor. Şimdi zaten bir kırılganlık var. Zaten Netanyahu'ya karşı büyük suçlamalar var. Sen ördün başımıza bu belayı demeleri var. Şimdi bir de durmadan tabut gelmesi. Hele ki bu tabutlarla beraber rehinelerin de işte hayatlarını kaybetmeye başlaması ve buna dair bir takım fotoğrafların dünya kamuoyuna sergilenmeye başlaması. Ne olacak? Evet sen çok öfkelisin. Sen öfkeli bir güçlüsün. Bu doğru. Ama bu çözüm değil. Bir de korkunç bir imaj kaybı yaşadı. Evet. Yani bir kere yani çok aslında kendi içerisinde çok karmaşık. Ama bir diğer tarafıyla parametreleri çok net. Nedir? Tüneller. Tünelleri kullanma kabiliyeti. Konvansiyonel kabiliyeti yani roketler bu roketleri kullanma kabiliyeti. Diğer konvansiyonel silahları kullanma kabiliyeti. EYP'ler, mayınlar ve bir şekilde keskin nişancılar ve tank savarlar. Elinde var diyordu. Uçak savar füze sistemi var diyordu. Yani hava savunma füze sistemi var diyordu. Bunlar kullanma kabiliyeti ve bunların İsrail üzerinde ortaya koyacağı etki ve bu etkinin üreteceği sonuçlar. Bunları bu zaman dilimi içerisinde göreceğiz ve gözlemleyeceğiz. Derinleştikçe türeyenliği üzerinden daha isabetli yorumlar yapmaya başlayacağız. Şu an tamamıyla muharebenin sisi altında bir alan var.
parametreler çok netleşmiş değil. İsrail bir şey söylüyor, Hamas bir şey söylüyor, İsrail bir görüntü paylaşıyor, Hamas bir görüntü paylaşıyor. Bunlar taktiksel görüntüler bak. Şimdi taktiksel görüntüler üzerinden senin algını yönetmek isteyebilir birileri. Ama o taktiksel görüntüler stratejik bir etkiye karşılık gelmeyebilir. Operasyonel bir etkiye karşılık gelmeyebilir. Yani aldatıcı olabilir. Neye ihtiyaç var? Zaman içerisinde nereye gidiyor? Oradan daha güçlü muhakemeler yapmaya başlayabiliriz. Evet. Ama şu an ne üzerinden konuşuyoruz? Diyorum, adını da koyuyoruz. Zaten ilk günden beri o cümleyi kuruyoruz. Bir ölümcül ateş gücü, bir devletin konvansiyonel gücü, bu çok büyük bir üstünlük. Hamas zaten bunu biliyor. Zaten söylüyor. Ben diyor bu güçle mücadele edemeyeceğimi biliyorum ben diyor. Kim söylemişti? Abdülaziz Rantisi. Hamas'ın kurucularından, doktrinerlerinden 2003 yılında hayatını kaybetti. Onun bir cümlesi vardı. O cümle önemli. Söyleyeyim. İstersen orada da bitirelim. Tamam. Acıların eşitliği. Acıların eşitliği. Çok önemli bir kavram, biliyor musun? Bugünleri anlatan. Bunu uygulamaya çalışıyor Hamas. Uyguluyor. Ama bunun çok ağır yan etkileri var. Çok ağır yan etkileri var. Onu da istersen başka bir program konuşalım. Şimdi daha toplum çok buna hazır değil. Evet, çok teşekkür ederiz. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la Meskun Mahal'i konuştuk. Çünkü İsrail kara saldırısına dair en merak edilen konulardan biriydi. Hocamızın da dediği gibi aslında süreci de şu andan başındayız belki ama süreç ne getirecek, neler göreceğiz, zaman gösterecek bunu. Biz GZT Haber Merkezi'den yayınlarımıza bu süreç kapsamında devam edeceğiz. Dünyanın en ilginç meskun mahallelerinden biri olan Gazze'nin tüm cephelerini Abdullah Ağar'la konuştuk. Bu ilginçliğin getirdiği bir de bilinmezlik var. İşte bunu da zaman gösterecek. GZT Haber Merkezi'nde bizler süreci yakından takip ediyor olacağız. Tekrar hatırlatalım, kanala abone olmanız ve videoya yorum bırakmanız bizim ricamız. Yorumlarınız Abdullah Ağar'la bir sonraki bölümde hangi haritaları konuşalım sorusuna yanıt da olabilir. Şimdi İsrail'in uçaklarına atmış olduğu bombalar 18.000 tonu geçti. Yani Hiroşima'ya atılan atom bombasını geçti. Yani bir atom bombasından fazla büyük bir güç bu.